Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ i'tisâmî illâ billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve lâ nazîre lehu ve lâ misâle leh. الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يفلح وعده ولا إله غيره واشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ümmetine hakikatları, hakaik-i âliyeyi, mülahiyeyi, hakaik-i âliyeyi, Kur'aniyeyi öğretmek üzere gönderdiği şerefli peygamberi, neşif peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmetinin dünyada öncüsü, rehberi, piştarı, yol göstericisi, ahirette Allah'ın huzurunda şahidi ve cennete gitme hususunda da şefaatçisi olarak göndermiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam getirip bize tebliğ ve telkin ettiği emirlerin şahidi olacak Allah'ın huzurunda. Burada bu emirleri bizim kabul ettiğimiz nispette öncümüz, rehberimiz olacak, bizi saadetli ufuklara doğru götürecek. Ahirette ebedi saadet yurdu olan cennete girmemiz hususunda da Allah'ın lütfuyla bize şefaat edecek, elimizden tutacak. Onun içindir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bizim ihtiyacımız, muvakkat olan şu dünya hayatında onun dışında muhtaç olduğumuz her şeyin üstünde bir ehemmiyeti haizdir. Ona muhtaç olduğumuz kadar hiçbir şeye hiçbir zaman muhtaç olmadık, olamayız, beşerde olmamıştır. Bir noktada nebilerin dahi bab-ı nübüvvetine iltimas edip kendisinden bir şeyler dileyeceği ve dileneceği, nebilerin Sultanı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onun arkasında saf tutmak, fiilen ona ümmet olduğumuzu göstermek,
onun o şerefli, şefkatli Necip Nebi'nin bize karşı kadir şinaslığına bir mukabele, bir şükran olacaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devirlerde yaşayan kafirlerin tenkit edemeyeceği, inkar edemeyeceği, tekzip edemeyeceği müstesna bir varlık olarak gelmiş. Vazifesini en müstesna şekilde yapmış. Vazifesini kendi devrinin kafirlerine kabul ettiği gibi uzun asırlar tevhid deryasına attığı taşta insanlık sinesinde dalgalar, mevceler hasıl etmek suretiyle kendisini daima duyurmuş, mevcudiyetine daima dikkatleri çekmiş, insanlığı daima getirdiği esasata baktırmıştır. Onun devrinden bu devre kadar asırlar üzerinde meydana gelen, onun meydana getirdiği dalgalarda daima onun adını dile getiren o dalgalara bakıp dururken onu tanımama, arkasında olmama, yoluna girmeme büyük bir nankörlüğün ifadesidir. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a çok muhtaç olduğumuz şu devirde arkasında bizleri kaim ve daim eylesin. Sabit kadem eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasında sadık olduğuna kafirin bir tutumu vardır. Münafıkın bir tutumu vardır. Sahabinin bir tutumu vardır. Bizim de bir tutum ve anlayışımız olacaktır. Kafir sadece onun doğru söylediğini itiraf eder. Sahabi onun davasını hak bilir, o uğurda hüsnücan eder. Ondan sonra gelen mümin onun davasına sadakat gösterir. Onun doğruluğunu kabul eder. Kur'an'ın hakkaniyetine inanır. Getirdiği şeylerin hepsinin hayatı baht olduğunu kabullenir, izah eder. Kafir kendi vazifesini yapıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam وَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti kerimesi nazil olunca en yakınlarından başladı uzaklara doğru alakadar olduğu, alakalı bulunduğu bütün kabileleri Safa tepesine davet etti. Zayıf bir rivayette Ebu Kubeys dağına çağırdı. Safa tepesi hemen Harem-i Şerif'in hariminde yanı başında diyebileceğimiz kadar yakın bir tepe. Mukabili Merve tepesi, ikisinin arasına mes'a denir ki hacılar orada koşar dururlar. Safa tepesi o gün bir kısım kayalardan ibaret. Üstü açıktı, Allah Resulü oraya çıktı ve seslendi. Kabe'de bulunanlar duydu sesini, civarda bulunanlar duydu sesini, yavaş yavaş kabileler tecemmü etti, Resulullah'ın etrafında halakalar halinde gelişmeye başladı. O, etrafında toplanan insanlara toplandıklarını anladığı an şöyle seslendi. Şu tepenin arkasından bir düşmanın size geldiğini haber versem bana inanır mısınız? Hiçbir müstesna kaydetmiyor. O topluluk içinde Ebu Cehil vardı. O topluluk içinde Ütbe Şeybe vardı. O topluluk içinde örüklü kafir Allah Resulü'nün hanesinde nurundan istifade edemeyen ateş babası manasına gelen Ebu Leheb var. O kafir ki Resul-i Ekrem'e hürmet hislerine toz kondurmaz inşallah. O kafir ki o hanenin içinde neşet etti. Ona maddeten kurbiyeti olduğu halde arkasında dolaşıyor, onu kabule yanaşan herkes idlal ediyordu. İnanmayın buna diyordu. Evladı babaya evlada düşman eder. Hanımı kocaya hanıma düşman eder. Cemaatleri, kabileleri birbirinden ayırır. Allah diye birinin arkasına düşürtür, milleti birbirine düşman eder diyordu. Resulullah'a müteveccih imalar da başka tarafa dönüyor. Magazi kitapları Ebu Leheb'i anlatırken örüklü kafir diye naklederler. Adım adım telkin, tebliğ adamını takip eder, onun anlattığı şeyleri bulandırmak ve bozmak için lazım gelen her şeyi yapar. İşte o kafir de orada var. Hepsi bir ağızdan, belki bir tonda, hayır sen hayatında bir kere yalan söylemedin. Sen düşman geliyor diyorsan doğrudur. Bu tepenin arkasından bir düşman geliyor diyorsan doğrudur. İşte sıdkına, sadakatine inandığınız. Doğru emin dediğiniz ben diyorum ki ben Allah'ın Resulüyüm diyorsun. Ebu Leheb birdenbire Tornistan oluyor.
Tebben leke ve lisâil eyyâm diyordu. Bugün ve bundan sonraki günlerde de sana yük olsun diyordu haşa Resulullah'a. Tebbet suresi nazil oluyordu. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Esas yuf Ebu Leheb'e olsun. Onun el ayağı kurusun. Emsalinin de el ayağı kurusun. Resulullah'a karşı öyle duran, öyle davranan, Kur'an'a karşı öyle duran, onun semavi sadasına karşı öyle yap çizen, bütün Ebu Leheb'lerin el ayağı kurusun, bütününe yuf olsun. Kur'an diyor. Malı, evladı, sermayesi, samanı, sultanlığı ona fayda vermeyecek. Onu o gün kurtaramayacak. Allah'ın hazırladığı alev alev yanan cehenneme, gazab-ı ilahinin kudurması içine düşecek. Cehennem halinde gazab-ı ilahinin kudurması içine düşecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın doğruluğunu düşmanı öyle tasdik ediyor. Fazilet odur ki düşman dahi kabul etsin. Kafir küfrüne rağmen doğru söylüyor diyordu. Ama müminin, o devirdeki müminin Resul-i Ekrem'e sadece doğru söylüyorsun demesi kafi değil. Doğru söylüyorsun diyen insan uğrunda hırslı can ediyordu. Bunu önümüzdeki derste de misallendireceğim. Durumumuzu anlatmak için, fakat bunları anlatmada fayda ve biraz da zaruret hissediyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sahabi onun doğruluğunu kabul edişini şöyle gösteriyordu. Yüzlerce misal var, aklıma hangisi gelirse onu arz ederim. Daha ziyade hissiyatında, aleminde büyük tesiri bulunanları tercih edersin. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın halazadesi. Mekke'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a inanmış, hicret etmişti. Çok hicret etmişti, çok yol kat etmişti. Kat ettiği yolun her dönemecinde Allah'a mülaka olacağını bekliyordu. Zaten mümin böyle bir yolcudur. Girdiği yolda eğri büğrü yürür. Çeşit çeşit zikzaklar çizer ve her dönemeçte Mevla-i Teala karşı karşıya geleceği havası içinde adımlarını atar. Derin bir hesap vardır. Derinlemesine bir şuur vardır müminin bütün davranışlarında. O da Habeşistan'a hicret ettiyse bir Hristiyan kılıcıyla bir dönemeçte Allah'ına kavuşacağı anı bekliyordu. Habeş'ten dönüp Mekke'ye geldiyse gözü dönmüş bir kafirin yumruğuyla başının parçalanacağı noktada Allah'a mülaka olacağını beklemiş. Bunların hiçbiri olmamıştı. Nihayet yurdunun yuvasını terk etmiş, evini barkını terk etmiş, evinde koyunu, keçisi bağırıyordu. O Medine-i Münevvere'ye hicret etmişti. Bu da ayrı bir hicretiydi. Aradan 2,5 sene geçmişti. Hicretin 3. senesi en sert, en tas bir vakayla karşı karşıya gelmiş. O daha evvelki vakalarda düşmanların içine kadar gitmiş. İşlerinde panik hasıl etmiş. Müslüman mütehassına Müslümanların fethine zemin hazırlamış. Kafirlerin kuvve-i maneviyelerini kırmış, merdane gitmiş, merdane dönüp gelmiş, Allah Resulü dinlemiştir. Uhud vakasında artık bu devranın sona ermesini, bu manzumenin bitmesini, hayat şiirine kafiyenin gelmesini bekliyor. Kıyasıya mücadele olmuştu. Bu mücadelede o da kıyasıya mücadele vermişti. Bundan ötesini o ölüp gittiği için ondan duymamıza imkan yok. Yakın arkadaşı, cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi olan Resul-i Ekrem'in dayızadesi Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan dinleyelim. Bir fırın gibi kızışmıştı Uhud. Sadakatin, nifakın birbirinden ayrıldığı bir vaka cereyan ediyordu. Merdin, metinin kayfaktan, dönekten ayrıldığı bir vaka cereyan ediyordu. Tanzif karşısında boncuklayan, yan çizen, her şeye rağmen duran, direnen, direklik gösteren yiğitin birbirinden ayrıldığı bir vaka cereyan ediyordu. İşte o gün Mekke'ler, o gün inanmış olanlar belli oldular. Resulullah doğru söylüyor diyen o gün hayatıyla imzaladı. Kanıyla imza attı versin. Allah'ın huzuruna da öyle gidiver. Şair bu destanı destanlaştırırken onlar Allah'ın dinini omuzları üzerinde koydular. Çekip gittiler, mükafatları Allah'a aittir. Ey Allah'ım sen onlara da mükafat vermezsen kime vereceksin? Şeklinde dert yanar. Elinden tuttu Abdullah bin Cahş böyle bir
dibine çekti diyor. Akrabası Sa'd ibn Ebi Vakkas. Harp orada cereyan ede dursun, bu yaman bakışlı yaman adam bana şunları telkin ediyor. Sa'd, ben şimdi dua edeceğim, sen o duaya amin de, sen de dua et, duana ben amin diyeyim. Önceden diyor dua ettim. Duamda şöyle dedim, Allah'ım bana güçlü, çetin, zorlu bir kafir gönder. Kıyasıya savaş vereyim, mücadele edeyim. Sonra o kafiri öldüreyim, sermayesi, muamelesi manasına sebebini alayım. Resulullah'ın huzuruna gazi ve ganim olarak çıkayım. Bu şehit namzeti, dünyada ahiret adamı, bakışları Allah'ın huzurunda derin bakışlı insan, gönlünden geldiği kadar derinlemesine amin desin. Allah şahit ki o duada ben ne dedimse ne diledimse Allah hepsini ihsan etti. Sıra yaman bakışlı adamın duasına gelmişti. O çok garip bir dua yaptı. Allah'ım bana çetin, zorlu bir kafir gönder. Kıyasıya savaşayım. Sonra o beni şehit etsin. Sonra ağzımı, burnumu, kulağımı, dudağımı kessin. Sonra ben ağızsız, burunsuz, kulaksız, dudaksız, kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki, Abdullah, ağzımı, burnumu, kulağımı, dudağını ne yaptın? Diyeyim ki Allah'ım, huzuruna getirmeye layık görmediğim, günah içinde mal bulduğum uzuvlarımı Resulullah'ın huzurunda savaşırken Uhud'un tozuna, toprağına kastım öyle geldim. Allah şahit Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor. Uhud bitmişti, her şey bitmişti. Abdullah ibn Cahş'ın yaptığı duada harfiyen tahakkuk etmiş. Onu arayıp bulduğumuz zaman karnının yarıldığını gördük. İçinin dışarıya çıkarıldığını gördük. Ağzının, burnunun, kulaklarının kesildiğini gördük. Onun boyunlarına kafirler kervanlık olarak takmışlardı. Dışlarının intikamlarını alıyorlardı. Onun yakınlarından başka kimse tanımamıştı. Sadece yakınları parmaklarının ucundan tanımıştı. O Muhammedur Resulullah sözüne bir imza atmıştı. Bu imzada sesli soluğu çıktığı kadar bütün varlığıyla haykırmış, küfrün ve kafirin ödünü koparmıştı. Sadıkların sadakat ishar ettikleri er meydanında, İslam'ın bünyan şehidin omuzunda binalaştığı Uhud meydanında, varlığını o mevzuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde hızlıcan edip kullanan, siper kalkan yapan sadıklar meydanında orada sadakata imza atmak gerekir. Şehit savaştığı hususta şehadet mertebesini elde ettiği zaman en mükemmel şekilde iman ve izanını en mükemmel şekilde temsil ettiğinden ötürüdür ki şehitler düzlüğe mazhar olurlar. Şehit ölmez. Öteler ötesinde Allah'ın rızıklandırmasıyla rızıklanır, Allah'ın mesut etmesiyle mesut bir hayat yaşar. Onlar bizim hayatımızdan başka fakat kabirdekilerin hayatından da bambaşka bir hayata mazhardırlar. Onlar müstesna bir duruma sahiptirler. İşte sahabi de Resul-i Ekrem'in sen sadıksın sözünü böyle imzalıyor. 20. asrın, daha evvelki asırların, daha sonraki asırların müminlerinin Resulullah'a karşı sadakatleri da başka türlü olacak. Onlar Kur'an'a sadık bir cemaat olarak onu omuzlarına alacaklardır. Ufuktan ufağa götüreceklerdir. Yılanlar, akrepler, çıyanlar diyarlarına uğrayacaklardır. Kobralarla yüz yüze geleceklerdir. Onlardan çeşitli şeylere hedef olacaklardır. Gelecek kötülüklere hedef olacaklardır. 20. asrın onun evvelinin ve onun sonrasının mümini bütün bu taktiklere, bütün bu hücumlara, İranların, akreplerin, çıyanların diyarından geçerken bütün tasalluklara tebessüm ederek geçecektir. Kur'an'ı omuzundan bırakmayacak, ellerini İslam'dan gevşetmeyecek, Resul-i Ekrem'in arkasından ayrılmayacak, işlerinin bir lafta dahi terk etmeyecektir. Buna bu asrın mümininin Resul-i Ekrem'e karşı sen sadıksın, sözünün ifadesi olacak. Allah sahabiye yakışır, ona yakışır sadakati göstermeye onları muvaffak kıldı, gösterdiler. Biz müminlere Resul-i Ekrem'e karşı sadakati göstermeye de bizleri muvaffak kılsın. Bizleri nebiler nebisine sadakattan ayırma. Ela inne ahsenel kelam ve abda'l nizam. Kelamullahil melikil azizil allam.
كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واحشرنا معهم بلطفك آمين. واحشرنا معهم بلطفك آمين. اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba. Şüphesiz Allah adaletle, Kur'an'da gösterdiği gibi cennete götüren doğru yolla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, mabudu mutlakı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi her halükarda o sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda en yakın daireniz olan aile dairesinden başlayıp, mal, can, her şeyinizi sarf edip, İslam'ın yükselmesini temin etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce bulanık ve karanlık yollarda yürümeden kurtulasınız. Gayet aydın ve nurlu Kur'an'ın yoluna çıkasınız. Kur'an'ın cemaatinin vardığı yer olan Darüsselam'a selametle dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lem ma tesma'un. Sadakallahu'l-azîm.